Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuğu video serimizin son videosunu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu video sonunda da sizin kuğunuz işte en son bu şekilde olacak arkadaşlar. Önce kuğumuzun gagasını öreceğiz. Kafasına güller ve yeşil yapraklar öreceğiz birlikte. Gözlerini işleyeceğiz. Kanatlarını da dikeceğiz ve son bu haline getireceğiz kuğumuzu. Şimdi sizler hazırsanız ben de hazırım. Haydi hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Birinci sıramızda 4 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci zincire bir sık iğne örüyorum. Bir tane daha sık iğne örüyorum. Üçüncü zincirin içerisine aynı yere 3 tane sık iğne öreceğim. 2, 3. Şimdi diğer tarafa dönüyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Buraya bir tane sık iğne, bir tane arttırma örüyorum. 1, 2, sıramı birleştirip bir zincirle çıkıyorum. Bu sıramızda 8 adet sık iğne olmalı. 2 ve 5. sırada dahil. Yani 4 sıra, her sırada 8 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. 1, 6. sıramızdayız. Bir sık iğne örüyoruz. 4 tane arttırma yapacağız. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, üçüncü ve dördüncü arttırmam. 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2 ve 3. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. 7. sıra, bir tane sık iğne örüyoruz. Bir arttırma, 2 sık iğne. Bir arttırma, 2 sık iğne. Tekrar bir arttırma, 2 sık iğne. 1, 2. 3 tane sık iğne örüyoruz. 3. Sıramızı burada bitiriyoruz. Sonda 2 tane sık iğne açıkta kalacak bu şekilde. Evet arkadaşlar, gagamızı da böylece bitirmiş olduk. Gagamızın şekli. Şimdi gagayı tabii şöyle dikmiyoruz. Bu paralelde devamında bu açıda dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle gıdının paralelinde dikiyoruz. Önce bir iğne ile tutturalım. Şöyle tutturacağım. Önden de bir görmek istiyorum. Biraz kaymışız aslında şöyle. Gagamızı tutturup düzgün bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Gizli dikiş yapalım. Çünkü ipimizin rengi lila rengi olduğu için gizli dikiş yapmazsak bu kısımlarda, yani beyaz üzerinde ipler gözükecek ve çok çirkin duracak. Gizli dikiş yaparak dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi kuğumuzun kafasındaki gülleri ve
yaprakları örmeye. Ben güller için yavru ağzı renk kullanacağım. Yapraklar için de açık bir yeşil renk tercih ettim. Şimdi gülleri örmeye başlayalım. 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane ikili trabzan öreceğim. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batarak bir zincir kaydırma öreceğim. Bir zincir kaydırma. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Yine 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum ve bir zincir kaydırma. 4 zincir çekiyorum. Birinci zincirin, yani baştan dördüncü zincirin içine ikili trabzan, 2 tane zincir çekiyorum ve yine aynı yere batıp zincir kaydırma. 4 zincir, bir tane ikili trabzan, 2 zincir, yine dibe batıyoruz aynı yere. Bir tane zincir kaydırma öreceğiz. 4 tane yaprak ördük. Bir tane daha öreceğiz. 2, 3, 4. Bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane zincir ve dibine batıp zincir kaydırma. Şimdi burada ipimizi uzun keseceğiz. Keselim ipimizi. Kafaya dikmeden önce bu 4 yaprağı üst üste şöyle sararak bir gül şekli vermeye çalışacağız arkadaşlar. Önce böyle bir dikelim. Birleştirelim bu şekilde. Bir birleştirelim iğneyle. Sonra bunu saçına dikeceğiz arkadaşlar. Bu güllerden 3 tane örüyoruz. Sıra geldi yaprakları örmeye. 3 tane de yaprak örsek yeterli. Güller ve yaprakların sayısını zevkinize göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz de ya da hiç yapmayabilirsiniz de. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci zincirden itibaren 2 tane sık iğne örüyoruz. 2. Bir tane yarım trabzan öreceğiz. Şöyle sık iğne yapar gibi ama 2 kere de çıkıyoruz. Sonuncu zincirin içine de bir tane zincir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Evet, yapraklarımızda bu kadar minik minik yapraklarımız var. Onları da böyle aralara dikeceğiz. Bundan da 3 tane örelim. Evet arkadaşlar, ben 3 adet gülümüzü tamamladım. 3 adet de yaprak ördüm bu şekilde. Şimdi sıra bu gül ve yaprakları kuğumuzun başına dikmeye geldi. Hep birlikte dikiyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi ilk yaprak üzerine bu yaprakları bu şekilde döndüreceğiz arkadaşlar. Yani bir gül görüntüsü vereceğiz. Şöyle ben ortadan geçiriyorum. Yani hepsini, bütün yaprakları büzmüş oluyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi toplayıp ortadan geçirdim. Bu şekilde kafasına dikebilirsiniz. Güllerin arasına da yaprakları dikerek süsleyelim.
Evet arkadaşlar, güllerimizi ve yapraklarını kapımıza diktik. Gagayı da düzgün bir şekilde dikiyoruz. İçine biraz elyafla kapamadan önce dolduralım. Daha sonra kapatalım. Kanatlarını da görünmeyecek bir şekilde iç kısımlardan belli bir açı vererek dikiyoruz ve dikkat edelim iki taraftan da simetri olmasına. Gördüğünüz gibi iki taraftan da simetri bir şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Aynı oranda. Kanatlarımızı da bu şekilde iç kısımlardan, buralardan tutturalım ki dikişlerimiz gözükmesin, içte kalsın. Saçımıza güllerimizi ve yapraklarını da bu şekilde dikiyoruz. Ben üçünü yan yana dikip aralarına yeşil yapraklar serpiştirdim. Şimdi bu açıkta kalan dikişimizi de kapatalım. Gözümüzü işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki dikişi kapatırken gizli dikiş yapıyoruz. Gizli dikişi nasıl yapıyoruz? Şuradan alttan sık iğnenin içinden geçiriyorum. Bir yanındaki sık iğneden geçiriyorum. Ondan sonra kafaya dikiyorum. Böylece dikiş iplerimiz gözükmeyecektir arkadaşlar. Siz de bu şekilde gizli dikiş yaparsınız. Önce alttan geçiriyoruz bu şekilde. Sonra yandaki sık iğnenin içinden geçiriyorum. Ve dikiyorum arkadaşlar. Dikişimizi de böyle gizli dikişle yaparsak beyaz üzerinde dikiş izleri belli olmaz. Gördüğünüz gibi gözükmez. İç tarafta kalır ve düzgün bir dikişimiz olur. Gözlerini işlemek için de yine lila rengi kullanacağım. Gaga kısmında kullandığım rengi kullanacağım. Gördüğünüz gibi işaretledim. Siz de bu şekilde işaretlersiniz gözleri. Arada 3 tane sık iğne bırakıyoruz burada. 1, 2, 3 sık iğne bırakarak dördüncüye iğnemi taktım. Ve bir alt sıradan da kavis vereceğiz bu şekilde. Ve 3 tane de 1, 2, 3 tane de kirpik işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ipimi takıyorum ve bu kısımdan çıkarıyorum. Şöyle bir kavis verdireceğim. Yine buradan takacağım arkadaşlar. Ve orta noktadan tekrar çıkarıyorum. Bir alt sıranın orta noktasından çıkarıyorum. Şöyle. Burada tekrar yine aynı yere batacağım ve kirpiklerimizi minik minik şuraya işleyeceğiz arkadaşlar. Bir tanesini buraya yapmak istiyorum kirpiği. Şuraya minik bir kirpik yapacağız. Bir tane orta noktaya, bir tane de bu noktaya kirpik işleyelim arkadaşlar. Ve iğnemizi diğer taraftan çıkaralım. Aynı şekilde oraya da simetrisine gözümüzü işleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kirpiklerimizi de işledik. Aynı şekilde bu tarafa da simetri olarak işleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylece bir video serimizin daha sonuna gelmiş olduk. Hep birlikte bembeyaz bir kuğu ördük ve oyuncak kervanımıza kuğumuzu da eklemiş olduk. Nasıl, bu tarifimi beğendiniz mi? Çok merak ediyorum açıkçası. Yorumlarınızda belirtirseniz beni de memnun etmiş olursunuz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da beğenilerinizi bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir,
Ben video yayınladığım anda bildirim alabilir, anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve bolca örgülü günler diliyorum. Hoşça kalın.